Merhaba ve bugünkü sohbetimize hoş geldiniz. Bugün önümüzde tek ve aslında oldukça mütevazı görünen bir kaynak var. Evet. 1956 yılında Suriye'den Paris'e gönderilmiş Osmanlıca harflerle yazılmış eski bir mektup. Ama işte bu sıradan bir mektuptan çok daha fazlası. Kesinlikle öyle. Gönderen kişi hayatını Kürt özgürlük mücadelesine adamış bir aktivist Nuri Dersimi. Alıcı ise aynı davanın uluslararası sahnedeki yüzü, bir diplomat, bir entelektüel Mir Kamuran Bedirhan. İki dev isim. Evet, bugünkü görevimiz de aslında şu: bu tek bir belge, bir ulusal hareketin sürgünde nasıl ayakta kaldığının şifrelerini bize verebilir mi? Verebilir bence. Binlerce kilometre ile ayrılmış bu iki lider arasındaki o sarsılmaz bağ, o adanmışlığı bu mektubun satır aralarından çıkarmaya çalışacağız. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musun? Mektubun kendisi bile başlı başına bir tarih kapsülü gibi. Nasıl yani? Düşünsenize, yıl 1956. Türkiye'de Latin alfabesine geçileli neredeyse 30 yıl olmuş. Evet, doğru. Ama Cumhuriyet öncesi eğitim almış bu iki aydın için, yani o resmi ve entelektüel yazışma dili hala Osmanlıca. Bu çok ilginç bir detay. Sadece bu küçük detay bile bizi anında o kuşağın zihin dünyasına, hani modern Türkiye devleti öncesi bir döneme ışınlıyor. Yani bu mektup sadece bir iletişim aracı değil, bir ruhu taşıyor aslında. İşte o zihin dünyasına girmeden de mektubu tam olarak anlamak imkansız. İstersen önce mektubu yazanla Nuri Dersimi ile başlayalım. Olur, başlayalım. Okuduğum kaynaklarda onun hayatı için çok güçlü bir tanım kullanılıyor. Hızlandırılmış bir yaşam pratiği. Çok doğru bir tanım. Bu çok çarpıcı bir ifade. Yani o dönemdeki bir aktivist için bu pratik ne anlama geliyordu tam olarak? Bu onun karakterinin özeti aslında. Yani Dersim'i şey değil, hani masasında oturup sadece fikir üreten bir aydın değil. Anladım. Onun için bir fikrin kağıt üzerinde kalması anlamsız. Praksis dediğimiz şey onun temel inancı. Her teori, gerçek dünyada, sokakta insanları örgütleyerek test edilmeli. Düşünceyi eyleme dökmek yani. Aynen öyle. 1893'te Dersim'le doğuyor, İstanbul'da veterinerlik okuyor ama aklı fikri siyasette. Hı hı. Kürt Teali Cemiyeti gibi o dönemin ilk modern Kürt örgütlenmelerinin hep içinde, işçileri örgütlemeye çalışıyor, yani sürekli bir hareket halinde. Dolayısıyla rejimin de dikkatini çekiyor tabii. Kaçınılmaz olarak. Üzerindeki baskılar artınca da 1937'de Suriye'ye, yani o dönemdeki Kürtlerin deyimiyle Bınhete, sınırın altına geçiyor. Ve bu bir yenilgi değil onun için. Kesinlikle değil. Bu sadece mücadelenin coğrafyasını değiştirmek anlamına geliyor. Mektubun diğer ucundaki isim Mir Kamran Bedirhan ise bambaşka bir profil. Evet, çok farklı. Kaynaklar onu çok yönlü bir Kürt yurtseverliğinin numunesi olarak tanımlıyor ki bu da az bir tanım değil yani. Değil tabii. Şair, yazar, avukat, profesör, diplomat, tam bir Rönesans insanı. Kesinlikle. Botan Miri Bedirhan Bey'in torunu olması da var tabii. Bu ona hem köklü bir miras hem de büyük bir sorumluluk yüklüyor. Galatasaray'ı bitiriyor, sonra Almanya'da hukuk doktorası yapıyor. Ama onun da kaderi Lozan Antlaşması'ndan sonra değişiyor. Evet. Bedirhan'ın sürgün yolu pek çokları gibi Lozan'ın yarattığı o büyük hayal kırıklığıyla başlıyor. Kaynaklar derin bir ihanete uğramışlık hissine işaret ediyor. Verilen sözler tutulmuyor. Aynen. Osmanlı sonrası dünyada vaat edilen kültürel haklar ya da özerklik bir türlü gerçekleşmeyince bütün bir aydın kuşağı kendini ülkenin dışında buluyor. Önce Suriye ve Lübnan, Evet, sonra da 1946'da Paris'e yerleşiyor ve mücadelesini bambaşka bir alana taşıyor. Uluslararası diplomasi ve akademi. Sorbonne Üniversitesi'nde Kürtçe dersler vermeye başlaması da var. Tabii ya, bu o dönem için devrim niteliğinde bir adım. Düşünsenize, Kürt dilini ve kültürünü Avrupa'nın en prestijli akademik merkezlerinden birine taşıyor. İşte burada işin en can alıcı noktasına geliyoruz bence. Nereye? Elimizde biri sahada insanları örgütleyen bir aktivist var, diğeri ise Paris'in akademik çevrelerinde, Birleşmiş Milletler koridorlarında meşruiyet arayan bir diplomat. İlk bakışta apayrı dünyaların insanları gibiler. Gibiler ama aslında burada gördüğümüz şey 20. yüzyıldaki herhangi bir ulusal hareketin başarılı olabilmesi için gereken iki temel kutup. Nasıl yani? Biri temeli inşa eden taban örgütçüsü, yani Dersimi,
Diğeri de dünya sahnesinde meşruiyet arayan uluslararası diplomat, yani Bedirhan. Ve birbirlerini tamamlıyorlar. Bu mektup bize tam olarak şunu gösteriyor. Biri olmadan diğerinin başarılı olması mümkün değil. Ve bu iki insan aralarındaki bu simbiyotik ilişkinin son derece farkındaydı. Birbirlerine ne kadar ihtiyaç duyduklarını biliyorlardı. Öyleyse bu ortaklığın nasıl işlediğini görmek için artık mektubun kendisine dönelim. Dönelim. Nuri Dersimi 1956'da Suriye'den mektubuna şöyle başlıyor. Bilgi ve irfanına hayran olduğum yüce varlık Kamran Bey Efendime. İnanılmaz bir saygı ifadesi. Evet, sadece bir dostluk değil, neredeyse bir lidere duyulan hürmet var bu satırlarda. Kesinlikle. Bu sadece kişisel bir saygı değil bence. Aynı zamanda stratejik bir rol dağılımının da kabulü. Biraz açar mısın onu? Şöyle ki, Dersimi kendisi de hareketin önemli isimlerinden biri ama Bedirhan'ın o entelektüel ve diplomatik gücünü davanın uluslararası alandaki belki de tek umudu olarak görüyor. Anladım. Mektubun ilerleyen satırlarında bu daha da netleşiyor zaten. Evet, kendi sağlık sorunlarından, damar sertliğinden, çektiği maddi sıkıntılardan falan bahsettikten sonra doğrudan konuya giriyor ve Bedirhan'ın yürüttüğü bir protesto faaliyetini övüyor. Şöyle diyor, yaptığınız protesto takdire, hatta kutsanmaya layıktır ve ardından o meşhur cümle geliyor. Evet, o çok etkileyici cümle. Milletimizin feryadını durmaksızın dünya kamuoyuna haykırmak kudretini ancak Mir-i Miran Doktor Kamran El Bedirhan'da görmekteyim. Sizden başka hiç kimsede bu yetenek yok. Yaşayın, var olun. Ruhum ve hayatım size kurban ve feda olsun Mir'im. Bu ifadelerdeki adanmışlık gerçekten çok katmanlı. Sizden başka hiç kimsede bu yetenek yok cümlesi, bir yandan o dönemdeki imkansızlıkları, belki de diaspora hareketindeki bir liderlik boşluğunu hissettiriyor. Doğru. Ama daha önemlisi, Bedirhan'a duyulan o sarsılmaz güveni ortaya koyuyor. Yani Dersimi kendisinin yapamadığını, Kürt meselesini küresel bir gündem haline getirme işini Bedirhan'ın yapabileceğine tüm kalbiyle inanıyor. Sahadaki adam diplomasi yürüten yoldaşına güç veriyor aslında. Tam olarak bu. Manevi bir güç veriyor. Bu mektubu sadece duygusal bir metin olarak görmekte büyük bir hata olur ama. Kesinlikle olmaz. İçinde çok somut bir eylem planı var. Dersimi Bedirhan'ın protesto metnini alır almaz ne yapacağını anlatıyor. Evet, hemen işe koyuluyor. Türkçe'ye ve Arapça'ya çevirteceğini, Fransızca aslıyla birlikte küçük bir dergi yani mecelle şeklinde 1000 adet bastırmayı planladığını söylüyor. İşte bu, aralarındaki işbirliğinin ne kadar canlı ve pratik olduğunu gösteriyor. O bahsettiğimiz simbiyotik ilişki burada ete kemiğe bürünüyor. Tam olarak öyle. Diplomatın Paris'te ürettiği o metin tek başına havada kalabilir. Ama aktivist ne yapıyor? O metni alıp Suriye'de, Lübnan'da, belki Türkiye sınırında dağıtılacak binlerce broşüre dönüştürüyor. Bedirhan'ın sözü Dersimi'nin eylemiyle birleşiyor. Ve tabana yayılıyor. Biri olmadan diğeri eksik kalırdı. Bu entelektüel çobanın halka ulaşmasını sağlayan bir mekanizma aslında. Ve mektupta bir cümle daha var ki bence bu köprünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hangisi? Dersimi şöyle yazıyor. Fakat Türkiye'deki Kürt bölgelerinde çok önemli milli hareketlenmeler ve uyanışlar ortaya çıkmıştır. Evet, bu kilit bir cümle. Bu, sürgündeki bu aydınların ana vatanla bağlarını hiç ama hiç koparmadıklarının en net kanıtı bence. Kesinlikle. Bu cümle mektubu diasporadaki iki aydının kendi aralarındaki bir yazışması olmaktan çıkarıyor, çok daha büyük bir resmin parçası haline getiriyor. Amaçları sadece haberleşmek değil yani. Tabii ki değil. Bastırmayı planladıkları o 1000 adet derginin asıl hedefini, ana vatandaki o uyanışı beslemek, oradaki insanlara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve onlara uluslararası alanda verilen mücadele hakkında bilgi vermek. Yani bu mektup, diaspora ile ana vatan arasındaki o görünmez köprünün bir projesi gibi. Aynen öyle. Bir planı, bir projesi. Düşünsenize, o dönemde ne internet var ne telefon. İletişim bu mektuplar ve o mektuplarla planlanan basılı yayınlar üzerinden yürüyor. Ve bu mücadele hayatlarının sonuna kadar da devam ediyor. Nuri Dersimi 1973'te Suriye'de, Kamran Bedirhansa ondan 5 yıl sonra 1978'de Paris'te hayata veda ediyor. Evet,
Ölümleri bile aslında hayatlarını nasıl yaşadıklarının bir yansıması gibi. Özellikle vasiyetleri. Vasiyetleri onların karakterlerini ve davalarına olan bağlılıklarını özetliyor adeta. Nuri Dersimi vasiyeti üzerine Afrin'e. Yani bunun ekse Evet, sürgünde yaşadığı ama anavatan toprağı saydığı yere defnediliyor. Mücadelesini sürdürdüğü topraklarda kalmayı seçiyor. Kamran Bedirhan'ın vasiyeti ise çok daha farklı. Belki de daha radikal bir tavrı yansıtıyor. Çok daha radikal, evet. Naaşı'nın Paris'teki bir üniversite hastanesine tıbbi araştırmalar için bağışlanmasını vasiyet ediyor. Bu yüzden bugün fiziki bir mezarı yok. Bu kararın arkasındaki düşünce inanılmaz. Kaynaklarda aktarılan bir sözü var. Ben Kürtler ve Kürdistan için bir şey yapamadım. Halkım, ailem, benim mezarım için Kürdistan'dan buralara kadar gelip yorulmasını istemem. Bu sözler üzerine biraz durmak lazım. Bütün bir ömrünü, gençliğini, akademik kariyerini, her şeyine adadığı bir dava için bir şey yapamadım demesi. Çok ağır bir ifade. Çok. Bu bir yandan davanın ne kadar büyük ve meşakkatli olduğunu, diğer yandan da onun ne kadar mütevazi bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Hı hı. Ve vücudunu bilime bağışlaması, bu da hayatı boyunca sürdürdüğü o aydınlanmacı, ilerici ve rasyonel tavrın nihai bir ifadesi. Sembolik bir mezar taşından daha önemli bir şey var onun için. Kesinlikle. Ölümünden sonra bile insanlığa, bilime bir fayda sağlamak. Bu hani o geleneksel lider profilinin çok ötesinde modern ve seküler bir dünya görüşünün yansıması. Gerçekten inanılmaz. Bütün hayatını bir davaya adayıp sonunda yeterince yapamadım diyerek bedenini bilime adamak, bu hem derin bir alçakgönüllülük hem de ileri görüşlü bir akılcılığın birleşimi. Bir mezar ziyaretinin yaratacağı zahmeti bile düşünüyor. Evet. Bu detaylar bize o insanların sadece politik figürler değil, aynı zamanda derinlikli, karmaşık ve son derece adanmış bireyler olduğunu hatırlatıyor. Aynen öyle. Peki, tüm bunları toparlayacak olursak ne anlama geliyor bütün bu hikaye? Elimizde sadece birkaç sayfalık sararmış bir mektupla yola çıktık. Ama bu mektup bizi iki insanın kişisel öyküsü üzerinden bir halkın 20. yüzyıldaki varoluş mücadelesinin, umutlarının, hayal kırıklıklarının ve o tükenmeyen eylem arzusunun tam ortasına taşıdı. Bu mektup, büyük davaların nasıl kişisel fedakarlıklar, sarsılmaz bir inanç, entelektüel bir çaba ve coğrafyaları aşan bir yoldaşlık ruhuyla yaşatıldığının somut bir kanıtı. Tarihin sadece büyük olaylarla yazılmadığını gösteriyor. Kesinlikle. Bize tarihin sadece savaşlarla, antlaşmalarla, büyük olaylarla değil, aynı zamanda iki insanın arasındaki bu gibi samimi, adanmış ve stratejik mektuplarla da yazıldığını çok net bir şekilde hatırlatıyor. O büyük anlatıların içinde saklı kalan o insani bağı gözler önüne seriyor. Bu sohbetin sonunda benim aklımda kalan ve size de üzerinde düşünmeniz için bırakmak istediğim bir soru var. Buyurun. Nuri Dersimi'nin eline ulaşan bir protesto metnini 1000 adet bastırıp anavatandaki uyanışa ulaştırma çabası günümüzün dijital çağında nasıl bir karşılık bulurdu? O mektupların, o basılı mecellelerin yerini bugün ne aldı? Ve bu yeni anlık iletişim araçları, o eski adanmışlık, o emek ve o samimiyet ruhunu ne kadar taşıyabiliyor?